Emzirme döneminde olmamasına rağmen meme başından gelen akıntı kadınlarda sık görülen bir durumdur. En sık sebeplerini şöyle sıralayabiliriz. En sık süt kanallarında genişleme, sonra süt kanalı içinde papillom ve en nadir olarak da kanser. Bu ayrımlarda akıntının özellikleri tam olarak ortaya konmalıdır. Örneğin akıntının özelliği nedir? Seröz müdür, su gibi midir, yani kanlı mıdır, diğer bir şekilde midir? Beraberinde bir kitle var mıdır? Tek memeden veya her iki memeden mi gelmektedir? Tek veya birden fazla kanaldan mı akıntı vardır? Akıntının kendiliğinden, yani devamlı veya aralıklı olarak veya sıkmakla mı geliyor, gelmiyor, onun ayrılması gerekir. Akıntının adetle ilişkisi var mı diye araştırılmalıdır. Menopoza girmemiş olması veya kadının menopoza girmiş olması önemlidir. Ayrıca unutmamak gerekir ki doğum kontrol hapı ve östrojen alan hastalarda da meme başı akıntısı görülür. Tek kanaldan gelen, tek taraflı, kendiliğinden gelen seröz veya kısmen kanlı akıntı sıklıkla kanal içi papilloma bağlıdır. Nadiren kanser nedeniyle de ortaya çıkabilir. Bir kitle hissedilmeyebilir. Kanlı akıntının sebebi çok büyük oranda iyi huylu kanal içi papillomdur. Ancak kanser olasılığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Menopoza girmemiş kadınlarda adetten hemen önce kendiliğinden veya birden fazla sayıda kanaldan gelen akıntı, ister tek taraflı, isterse iki taraflı olsun, sıklıkla memenin iyi huylu değişikliklerine bağlıdır. Akıntının rengi yeşil veya kahverengi olabilir. Emzirmeyen kadında birden fazla kanaldan gelen sütümsü akıntı, yani galaktore, beyinden prolaktinin fazla salgılanması sonucu olarak endokrin sorunlara bağlı olarak ortaya çıkar. Bu hastalarda bir hipofiz tümörünün varlığının araştırılması açısından serum prolaktin seviyelerine bakılır. Ayrıca bazı psikiyatrik ilaçlar ve bazı başka ilaçlar da sütümsü akıntının sebepleri arasında yer alır. Bu ilaçların kesilmesiyle akıntı da kesilir. Doğum kontrol hapı veya östrojen destek tedavisi de sıklıkla birden fazla kanaldan berrak, seröz veya sütümsü akıntıya sebep olabilir. Bu hastalarda akıntı sıklıkla hemen adet öncesi ortaya çıkar ve ilaçlar kesilince de akıntı kesilir. İltihabi akıntılar genellikle meme başının altındaki apseye bağlıdır. Meme başı akıntıları nadiren kansere bağlıdır. Meme başı akıntısını nasıl tedavi etmek gerekir? Eğer akıntı ile beraber bir kitle saptanmamışsa, akıntı da kanlı değilse hasta bir yıl içinde 2-3 ayda bir kontrol edilir. Bu arada eğer sebebi saptanabilmişse sebebe yönelik tedaviler yapılır. Yani enfeksiyon varlığında antibiyotik tedavisi, akıntıya sebep olan ilaçların kesilmesi, yüksek prolaktin hormonu seviyelerini baskılayacak ilaçların verilmesi gibi. Akıntıyı ekarte edebilmek ve böylece hem tanı hem tedavi için ilgili süt kanalının cerrahi olarak çıkarılması da mümkündür.